Balkanların kalbinde tarihi ve kültürün buluştuğu bir ülke, Bosna Hersek. Osmanlı mirası, Avrupa'nın dokusu ve savaşın izleri burada yan yana duruyor. Her sokağı, her taşı farklı bir hikaye anlatıyor. Bu yolculukta ilk durağım Mostar. Neretva Nehri'nin üzerine hafifçe uzanan ve şehrin kalbi haline gelen Mostar Köprüsü, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen bu köprü, yüzyıllar boyunca sadece iki yakayı değil, farklı kültürleri bir araya getirdi. Ama bu köprü sadece mimari şaheser değil. 1993'te Bosna Savaşı sırasında yıkıldığında dünya bir sembolün yok oluşuna tanıklık etti. Ardından yıllar süren çabalarla yeniden inşa edildi ve 2004 yılında tekrardan açıldı. Dar sokakları, taş evleri ve köprünün etrafındaki canlı yaşamıyla Mostar, Bosna Hersek'in ruhunu en güçlü şekilde hissettiren şehirlerinden biri. Bosna Hersek yolculuğumun ilk bölümüne hoş geldiniz. Dün akşam yağmur yağmış. Yerler ıslak. Şu anda hava o kadar soğuk ki anlatamam sizlere. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni ülkeye gidiyoruz. Karadağ, Kotor'dayım şu anda. Mostar şehrine gideceğiz. Mostar'dan başlayacağız Bosna Hersek'e. Dün bir önceki videoda bu kadar kalabalıkken burası, iğne atsaydınız yere düşmezdi ama şu anda saat sabah 7. Kimsecikler yok ama sabah erkenden uyanıp fotoğraf çektirmek için gelenler de var. Ya genellikle fotoğraf çektirmek için insanlar erkenden geliyor. Kimsecikler olmuyor, sokaklar bomboş ve görüntü de, renk de çok uyumlu, çok güzel, ışık da iyi. Işığı yakalarsanız kimse yokken güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Öyle soğuk. Bilseydim uzun giyerdim ya, montumu falan çıkarırdım. Bakın tezgahlar kuruluyor. Meyve sebze satıyorlar burada. Nasılsınız arkadaşlar? Hayırlı sabahlar. Size sabahsa, akşamsa hayırlı akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ben iyiyim. Dün akşam saat böyle geç uyudum biraz. 12.30-1 gibi uyudum. 6 saatlik bir uykuylayım. Ama iyiyim. Yeni ülke heyecanı var yine. Her ülkenin kendine has bir özelliği, bir kültürü vesaire var. Karadağ'ı böyle gördük, Arnavutluğu öyle gördük. Ama sanırım Bosna Hersek tamamen tarihiyle bilinen bir ülke. Özellikle bu Osmanlı izleri çok var orada. Osmanlı'dan eser göreceğiz gibi geliyor bana. Gidip göreceğiz, bilmiyorum. Kendimi şu anda tokatlamak istiyorum. Vallahi ya. Ben dün buraya geldiğimde niye bilet almadım ki yani? Ben sonuçta bugün zaten sabah erkenden gidecektim. Niye bilet almıyorsun Fuat? Niye şansa bırakıyorsun? Niye bugüne bırakıyorsun sabah erkeni? Ya dedim, bir aksilik olur, ne bileyim burada kalırım. Bir şeyler olur. O yüzden bilet almadım. Param yanmasın diye. Hani bazen belli olmuyor. Bir yere gidiyorsun, orada 2 gece falan kalıyorsun. 3 gece bazen kalıyorsun. Ben onu düşünerekten dün bilet almadım. Maalesef bilet yok. 32 euro bilet aldım. Saat 2'de, 6 saat sonra yaklaşık Saraybosna'ya gideceğiz. Bosna Hersek'in başkentine gidiyor. Bayağı pahalıymış bilet. Toplam 7 saat sürecek. Yani rotam karma karışık oldu. Ben Mostar'dan başlayacaktım. Mostar'dan Bosna'ya geçecektim. Çünkü ben Bosna'ya gideceğim. Yani Bosna gidene kadar akşam olacak. Bilmiyorum nasıl bir rota çizerim. Hiç inanın bilmiyorum. Tekrardan otogara geldim arkadaşlar. Şu anda saat 2'ye geliyor. Yarım saat sonra otobüsüm kalkacak. Marketten 2-3 tane muz aldım. Şöyle bir şey aldım. Bir de börek aldım. Bir parça börek aldım. Su aldım. Toplamda 4 euro ödedim buna. Otobüsün kalkmasını bekliyorum. Çok açım, bir şeyler yiyeceğim. Ben burada böreği yiyeceğim. Yarım saat sonra hareket eder. Bir de şunu söylemeden geçmek istemiyorum. İnsanları çok kaba arkadaşlar. Esnaflık yapmıyorlar yani. Esnaf değiller bunlar.
Çok kaba davranıyorlar. Para verirken, alırken, konuşurken bir türlü sevemedim. Umarım yeni ülkede Bosna Hersek'te bunu yaşamayız. Arkadaşlar şu anda şöyle bir durum var, anlatayım, özet geçeyim hemen. Saraybosna'ya gidiyorum normalde. Ama bu bilet Mostar'dan geçiyor sanırım. Başka insanlar da var burada. Onlar da Mostar'a gidiyor. Mostar'dan Saraybosna'ya giderse eğer otobüs, ben Mostar'da ineceğim. Hiç Saraybosna'ya gitmeye gerek yok. Zaten amacım Mostar'a gitmekti. Ama buradaki insanlar nedense hiç ilgilenmiyorlar. Bana Mostar olduğunu söylemedi gün içinde. Saraybosna biletini verdi bana. 33 euroya yakın bir para ödedim dediğim gibi. Mostar'a bilet almak istediğinizde 28-29 euro ödüyorsunuz. Yani 4 euro fazladan vermiş oldum da olsun. Yeter ki Mostar'a gideyim de. Mostar'a gideceğiz galiba, bilmiyorum, yani değişiklik olabilir. Eğer Mostar'a giderse ben orada ineceğim. Oradan başlayacağız. Zaten planında bu vardı. Mostar'dan başlayıp sonra Saraybosna'ya geçip Saraybosna'daki yakın yerlere gideceğim. Çok kalabalık ya. Bir de sezon olmamasına rağmen çok kalabalık. Buradaki çalışanlar da sezon olmamasına rağmen bu kadar olmasını beklemiyorlarmış. Kalabalık olmasını beklemiyorlarmış. Her yerde küresel bir ısınma var. Hava hala iyi yani. Bahar havası var ama yine insanlar gelip tatil yapıyor. Arkadaşlar sonunda Kotor'dan çıkıyoruz. Otobüsün gelmesi 1,5 saat sürdü ya. 1,5 saat otobüsü bekledik. Yani büyük bir ihtimalle geç varacağız Mostar'a. Araç Mostar'a gidiyor, oradan Saraybosna'ya geçeceğiz. Ama ben dediğim gibi Saraybosna'ya geçmeyeceğim, Mostar'da ineceğim. Hey maşallah. Güneş açmış. Yağmur durmuş. Arkadaşlar, dün akşam full yağmur yağdı. İnanılmaz bir yağmurdu yani. Ben uzun zamandır böylesine bir yağmur yağdığını görmemiştim. Yolda fena bir yağmur yağıyordu. Bir de burada da yağmur yağıyordu. Zaten yerler ıslak. Herkese günaydın arkadaşlar. Mostar'dayız. Mostar'a geldik. Dün çok geç saatte geldik ya. Saat 10 gibi vardı otobüs. Bayağı sürdü yol. Normalde o kadar sürmüyordu ama haritadan bakınca 4 saat sürüyor ama 5 saat 6 saat falan sürdü. Bir de 1 saat 1,5 saat gecikmeliydi otobüs. Trafikten dolayı geç kalmıştı otogara. Ama nihayetinde vardık sonunda. Bosna Hersek'e Karadağ girdiğimiz gibi girdik. Yani Karadağ'a girerken araçtan inmedik. Şoför her şeyi halletti. Fakat burada HGS'den geçiyormuşsunuz gibi araçtan iniyorsunuz. Sağda böyle 2 tane kulübe var. Birinci kulübe Karadağ ofisi, polisleri duruyor. İkincisinde Bosna Hersek polisleri duruyor, görevliler. Pasaportunuzu veriyorsunuz, damganızı al. Damgayı basıyorlar, giriyorsunuz. Hiçbir şey sormuyorlar. Fotoğraf falan da yok. Hani kamera vesaire de yok. Sadece pasaporta bakıyor, size bakıyor, damgayı vuruyor, geç diyor. Böyle Mostar'dayız. Mostar'ı gezeceğiz. Yani Mostar biraz değişik geldi bana, bilmiyorum, hani böyle samimi bir şehir gibi geldi bana. Mimar Sinan'ın eserleri çok burada. Mimar Sinan'ın öğrencilerinin eseri de çok burada. Özellikle Bosna Hersek'te tarihi yapısıyla çok biliniyor Bosna Hersek. Bosna Hersek normalde deniz kıyısına olmayan bir ülke olarak bilinse de 20 kilometrelik uzunluğunda küçük bir Adriyatik denizi var. Yani denizin ucu buraya kadar gelmiş, orada sınır çizmişler tabii ki. 20 kilometrelik bir denize sahip aslında Bosna Hersek. Şimdi ben öncelikle yarın Saraybosna için tren istasyonuna gitmem gerekiyor. Tren istasyonuna gidip oradan bilet alacağım. Öncelikle gidip yarın için bilet alacağım. Trenle ben Saraybosna'ya gideceğim. Bir sonraki videoda olacak o. Sizlere yolu falan göstereceğim. Yolu bayağı insanlar övüyor. Buraya gelenler de yapanlar da treni mutlaka kullanman gerekiyor dediler bana. Saraybosna'ya giderkenki yol çok güzelmiş. Ben bir bileti halledeyim, ondan sonra başlarız. Arkadaşlar bakın, Balkan turu yapmak istediğinizde zaten Arnavutluk'tan başlamanız gerekiyor bence.
Benim rotam gayet iyi. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Arnavutluk'tan Karadağ'dan buraya geldiğinizde Mostar'a gelin. Mostar'ı bir gezin, ondan sonra Saraybosna'ya gidin arkadaşlar. Ben şimdi gezmeye başlayacağım. Yani benim çok hoşuma gitti ben otogara gelene kadar. Hostelim çok yakın, 400 metre. Şurası otobüs terminali. Burası train station. Yani tren istasyonu. Ben buradan bilet aldım. 7 euroya bilet aldım. Yani 14 BAM'a. Buranın para birimi BAM. Size onu da göstereceğim. Para değiştirmedim daha. Euro bozdurmam gerekiyor. Buranın parasını almam gerekiyor. BAM olarak geçiyor para birimi. Euro kabul ediyorlar değiştirmek için. Burada euro kabul etmedi mesela. Ben euro vermek istedim. BAM yok dedim, kabul etmedi. Mecbur ben de karttan çekmek zorunda kaldım. İlk durağımız köprü olacak. Ben size köprüyü göstereceğim. Fakat bir exchange bulmam gerekiyor. Parayı bozduralım. Parayı bozdurduktan sonra başlarız geziye. Bir kahvaltı da yapmak istiyorum. Bir bakalım buranın fiyatları ne durumda. En çok merak ettiğim o, yani fiyatlar pahalı mı ucuz mu? Hep beraber bu videoda büyük bir ihtimalle anlamış oluruz. Ben size hem fiyatları göstermeye çalışacağım hem de burayı gezip sizlere dilimin döndüğü kadar buraları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar parayı bozdurdum. Hemen arkamdaki bankadan bozdurdum. Buranın parasını göstermek istiyorum. 50 BAM, 25 euro. Şöyle göstereyim. 20 BAM var böyle. 10 euro. Bir de 10'luk var. Beşli göstereyim sizlere. Beşlik madeni para baya büyük. Şöyle 5 BAM. 2,5 euro. Bakın görüyor musunuz mermi izlerini? Böyle bırakmışlar 1993 yılında savaş sırasında oluşan mermi izleri. Terk edilmiş bir ev ama o evin geçmişte yaşanan izler hala duruyor, hiç dokunmamışlar. İnsanlar bu izleri, bu savaşı unutmasınlar diye onarmamışlar. Bakın burada da aynı şekilde sağ taraf tamamen böyle boşaltılmış mermi izleri ve şurada bir tane delik oluşmuş. Buranın ne binası olduğunu bilmiyorum ama böyle keçi, koyun, insan figürleri, silüetleri yapmışlar. Böyle kabartmalar var. Şurada bir delik açılmış. Şurada böyle savaşın izleri falan var. Baya yani geçmişte çok kötü şeyler yaşanmış burada. Bakın bu evin böyle duvarında mermi izleri var. Görüyor musunuz mermi izlerini? Böyle bunu söylediler bana. Burayı görmem gerektiğini söylediler. Ben de direkt buraya geldim. Bakın burada böyle bir börekçi buldum. Börek. Yes. How much one börek? Lunch, 2 euro formato. 2 Yes, 2 euro. 2 euro. Yes, 2 euro. 4 formati. 2 euroymuş bir tane. Meat, cheese. Meat, cheese, all the cheese. Cheese. Cheese, all the I want to cheese. and cheese. One börek. Bir börek yiyelim burada. Börek 2 euro arkadaşlar bir tanesi. Bir tane de ayran. Sabah sabah ayran gider diyeceksiniz ama ben börekle ayran çok güzel gidiyor. Ben çay sevmediğim için çay tercih etmiyorum. Şöyle ayranla böreği yiyelim. Peynirli bir börek. Bosna'nın böreği çok meşhur ama Saraybosna'da o böreği yemek istiyorum. Bir de buradaki birçok yemek meşhurmuş. Hani cevapi diye bir yemek varmış. Bildiğiniz kebap köftesi, kebap gibi bir köfte. Birkaç tane böyle 4-5 tane parça koyuyor önünüze. Yoğurtlu oluyor, yoğurtsuz oluyor. Cevapi dedikleri. Bir de börek dedikleri çeşit çeşit börekleri var. Peynirli, tavuklu, ıspanaklı, böyle değişiyor. Bismillah. Ebatı da çok büyük yani. 2 euro ama doyurucu. Şu anda Karagözbeyim Camisi'nin önündeyim. Buradan geçerken böyle fark ettim bu yazıyı. Bakın 1992-95 yılları arasında savaştan dolayı cami hasar görmüş. Buranın savaşı 3 sene sürdü arkadaşlar. 92'den 95'e kadar sürmüş. Bakın Boşnakça yazılmış. İngilizce, Fransızca, Macarca mı artık, Almanca falan var böyle. Türkçe de yazılmış. Cami 1557 yılında yapılmış. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Taşlar sonradan mı böyle dizildi yoksa o dönemden kalan mı? Sanırım sonradan yapılmış olabilir. Ya da eskiden de böyleydi. Aynısını yapmışlardır. Şöyle bir şadırvanı var. Gerçekten hani caminin içerisine girdiğinizde o şeyi görebiliyorsunuz, tarihi, geçmişi.
ne kadar eski olduğunu hem kokudan hem de görüntüden anlayabiliyorsunuz. Mostar Köprüsü'nü görmeye giderken böyle bir çarşıdan geçiyorum. Çarşı eski bir çarşı arkadaşlar. Sağ tarafta kalıyor köprü. Mehmet Efendi Camisi de var sağ tarafta. Orayı da göreceğiz. O cami ve köprüyü sizlere göstereceğim ve ondan sonra buraya gireriz, burayı gezeriz. Şu anda Koski Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. 17. yüzyılda yapılmış bir cami burası. Şöyle ortasında bir şadırvanı var. Yani çok eski cami var burada. Geçerken bayağı eski camiler gördünüz. Bir tanesini örnek olarak gösterdim sizlere. En çok bu camiyi ziyaret ediyorlarmış. İçerisi ücretli gibi. İnsanlar geçerken ya sadaka veriyorlar ya da giriş ücreti ödüyorlar. Avluda gördüğünüz mezar taşları Osmanlı mezar taşlarıymış. Gördüğünüz. Caminin sağ tarafında böyle küçük bir kafe varmış ya. Çok enteresan. Manzarası da bu şekilde. Bak bu gördüğünüz Mostar Köprüsü arkadaşlar. Bu 93 yılında yıkılmıştı. Yeniden yapmışlar. 2004 yılında yeniden inşa edilmiş. Yeniden yapılmış taşlarla. Zaten üstüne çıkacağız. Üstten de bakacağız. Aşağısı nasıl görünüyor diye. Bu taraf Müslüman mahallesi. Şu anda bulunduğumuz taraf Müslüman mahallesi. Karşı taraf da Hristiyanların yaşadığı bir mahalleymiş. Manzara çok güzel bu arada ya. Osmanlı döneminden kalan çarşıdayız arkadaşlar. Şu aşağı taraflarda bakırcılar var. Osmanlı'dan kalan meslekler de devam ediyor. Böyle bakır diyorlar, cezveler, fincanlar vesaire satıyorlar. Çok kalabalıkmış ya. Yani o kadar kalabalık ki arkadaşlar. Daha çok Türkler var bu arada. Hristiyan Hırvatlar burada yaşıyor. Burada da Müslüman Boşnaklar. Bu köprü de Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılmış. 1566 yılında yapılan bir köprü burası. Ama dediğim gibi arkadaşlar köprü 1993 yılında Hırvat topçuları tarafından yıkıldı tamamen. 2004 yılından aslına uygun şekilde inşa edildi. Ya şöyle baktığınızda bir Vikings filminden çıkma değil mi arkadaşlar şehir ya? Yapılar, duvarlar, taş evler gerçekten muazzam. Hani nehir ayrı güzel. Yani yapılar apayrı güzel. Bakın şöyle çarşı, Osmanlı'dan kalma çarşı. Hemen şurada Mehmet Paşa Camisi var. Şuralarda aynı şekilde kafeler var. Karşıda bir tane kilise var. Ortada büyük bir kilise. Yani bu köprü sadece karşıya geçmek için yapılmadı bu köprü. Aynı zamanda iki farklı kültürü birleştiren bir köprü. Hristiyan Hırvatların yaşadığı mahalleye, bölgeye geçelim. An itibariyle şu anda geçtim. Hristiyan Hırvatların yaşadığı bölgedeyim şimdi. Buranın da çarşısı bu şekilde. Çok kalabalık, rengarenk, çok güzel. Hani evler falan, taş evler, mimari yapılar inanılmaz güzel. Sağda solda hediyelik eşya satan dükkanlar var. Fiyatlar da yazıyor. Hediyelik eşyalar, magnetler, anahtarlıklar 2 Euro'dan başlıyor. 1 Euro gördüm. 1 Euro'ya magnet alabiliyorsunuz burada. 1 Euro magnet. Şöyle magnetler var. Bakın baklava 3 Euro diyor arkadaşlar. Baklava 3 Euro. Börek 4 Euro. Cevabi dediğim bu arkadaşlar. Cevabi köfte. 2,5'tan başlıyor yemek. 2 Euro'dan hatta başlıyor. 5-8 Euro'ya kadar çıkıyor. Bosna Hersek'te Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabiliyorlar. 90 günden sonra vizeye tabi tutuluyorlar. Genel olarak Türklere bakış açıları çok iyi. Yani Türkleri seviyorlar. Ben hostelin sahibinden bunu anladım. Anlatımından, sıcak yaklaşımından bunu ben anladım direkt. Ve zaten çarşıda insanlar da sıcakkanlı. Buranın da gelir kaynağı turizm.
Ben ama şöyle söyleyeyim sizlere, ben Mostar'ın bu kadar turistik bir şehir olabileceğini tahmin etmiyordum. Ve sokaklar gerçekten muazzam yani. Açık hava müzesi gibi çarşı. Bosna kahvesi var. Bir de espresso çok yaygın. Sizlere içecek fiyatlarını da göstereyim şöyle. Bakın Bosna kahvesi 4 bam yani 2 euro. Espresso 1.25 cent. Çay 1.25 cent. Mango suyu var. Mango suyu 2.5 euro. Ananas 2.5 euro. Şöyle kola var. 75 cent. Bir tane kola. 90 cent. Bir tane bira. Aynı şekilde 90 cent, 90 cent, 90 cent. Red Bull 2.95 yani 1.5 euro diyelim Red Bull'un bir tanesi. 1.5 euro. Büyük sular 50 cent. Şöyle meyve suları var. 65 cent, 60 cent. Fanta 75 cent. 1 litrelik yağ 1.5 euro. Burada 10 var. 80 cent. 1 litrelik süt 1 euro. Nutella var böyle kocaman. 1 kiloluk sanırım bu. Bunun tanesi 9 euro. Muzun kilosu 3.5 yani 1.75 cent. Üzüm var. Üzümün kilosu 1.30 cent diyelim. Kivi var böyle. Kivinin kilosu 5 euro. Narın kilosu 2.5 euro. Portakal 2.5 euro. Tuvalet kağıtları var. Rulo. İkili. Bu böyle 75 cent. Arkadaşlar sizlere market fiyatlarını gösterdim. Sizce market fiyatları nasıldı? Özellikle bir önceki videoda Karadağ videosunu izleyenler çok ucuz görmüşlerdir. Ben çok ucuz gördüm. 40 liraya bir tane içecek içebiliyorsunuz. Hatta aromalı olarak 30 liraya içecek içebiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle çarşının hemen böyle biraz çıkışında bir tane restoran var böyle bahçeli. Güzel ağaçların içinde yemek yiyebiliyorsunuz burada. Sizlere fiyatları göstereceğim. Bunları ikiye bölüyoruz. Euro çıkıyor. Cevabı burada 14 yani 7 euro. Mesela aşağıda 8 euroydu. Burada 7 euro. 1 euro daha ucuz burada. Bakın burgerlar var. Burger 5 euro, 5 euro, 5 euro. Şöyle omlet var. 4 euro. Böyle fiyatlar. Şöyle göstereyim sizlere net bir şekilde. Ekrana durdurup ikiye bölerseniz euro çıkacak. Dediğim gibi. Bunu birkaç kez tekrarladım ama şöyle göstereyim tek tek. Mekan bu arkadaşlar. Haydi gidelim. Cevabı Bosna Hersek'in en yöresel, en meşhur yemeği olarak geçiyor. Bugün cevabı yer miyim, yemez miyim bilmiyorum. Yemek konusunda biraz daha kısıyorum kendimden yemeği. Yemeği kısıyorum, 7 euroya oraya vereceğim. 7 euro da çok fazla geliyor bana. Aslında ucuz, pahalı değildi. Pahalı değil ama yani bana göre bir tek pahalı. Eğer uyguna bulursak böyle 4 euroya falan 5 euroya da olur yani 5 euro da olur. Bilmiyorum belki yeriz. Onu belki Saraybosna'da denerim. Saraybosna'da daha meşhurmuş o. Asıl Saraybosna'da meşhur olan bir yemekmiş. Bakın adam yabancı turist 93'teki 92 ile 95 arasındaki savaştan bahsediyor. Savaşın bıraktığı izden bahsediyor. Şurayı gösterdi böyle bakın mermi izleri falan var. Top atışları yapılmış binaya. 2 tane delik açılmış. Yani gerçekten insanlar gene bu hasarlı böyle mermi izleri olan binalarda hayatlarına devam ediyorlar. Ama her gördüklerinde o günleri hatırlıyorlar. O günler geliyor o insanların aklına. Özellikle yaşlı insanlar hatırlıyorlardır. 40 ve üzeri yaşta olan insanlar bunu yaşamış. Daha net bir şekilde onlar hatırlıyordur. Bakın caminin duvarında da böyle izler var. Cami zaten yıkılmıştı. Caminin kubbesi delilmişti. Hasar olmuştu. Delmişlerdi yukarıya. Kubbesi delilmişti ama onardılar onu da. Şu anki onarılmış halini görüyoruz. Sizlere buradaki gezilecek yerleri gösterdim. Buraya geldiğinizde yani tur şirketlerinin
gezdirdiği yerleri gösterdim, gezdirdim sizleri. Sizleri orayı gösterdim. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Hatta onların belki göstermediği şeyler de gösterdim sizlere. Özellikle fiyatları falan, fiyatlara baktık. Market fiyatlarını gösterdim sizlere. Yemek fiyatlarını, içecek fiyatlarını sizlere gösterip anlattım. Hediyelik eşya almak istiyorsanız işte 1 Euro'dan başlıyor magnetler, anahtarlıklar vesaire. Bir tane mekanda oturup bir alkol veya içecek içtiğinizde 3 Euro'dan başlıyor. 2 Euro'dan da başlıyor. Hatta bir kahve içebilirsiniz 2 Euro'ya. 1 Euro'ya bile kahve var. Espresso 1 Euro. Oturup mekanda bir espresso içerek vakit öldürebilirsiniz. 2-3 saat oturabilirsiniz. Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Bazı yerlerde ücretsiz Wi-Fi'ler var. Mostar'ın belediyesinin yapmış olduğu Wi-Fi'ler. Ki onlara ben girmeye çalıştım. Bağlanamadım. Böyle arkadaşlar, yani hosteller, benim hostelden örnek vermek gerekirse 15 Euro'dan başlıyor. Tek geziyorsanız, tek geliyorsanız buraya hostelde kalabilirsiniz. Fakat 2 kişiyseniz özel normal bir otele geçebilirsiniz. Orada 2 kişilik o şeyler var, yataklar var. Bir oda kiralıyorsunuz. Kişi başı 20 Euro falan. 40 Euro'ya bir gece kalabiliyorsunuz. Daha uyguna gelmiş oluyor. Saraybosna'ya uçaklar var. Saraybosna'ya yine şey yapabiliyorsunuz. Direkt uçaktan, Türkiye'den direkt Saraybosna'ya gelebiliyorsunuz. Ama bana soracaksanız arkadaşlar, Balkan turuna çıkacaksanız bir 10 günlüğüne, bir haftalığına bile olsa, yani bir hafta bile olsa Arnavutluk'tan başlayıp buraya gelebilirsiniz. Saraybosna'dan Türkiye'ye dönebilirsiniz. Çok vaktiniz yoksa. Eğer vaktiniz varsa benim güzergahı izleyebilirsiniz. Benim rotamı da izleyerek Balkan turunu yapabilirsiniz. Ben buradan Sırbistan'a geçeceğim. Oradan Makedonya, sonra Kosova yapacağım. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Gezdik, gördük. En çok merak ettiğim köprüydü. Ve merak ettiğim 92 ile 95 arasındaki savaşın bıraktığı izdi. Onu da gördük beraber. O mermi izleri, savaşın bıraktığı izi gördük. Yani savaş sadece insanları yok etmiyor, insanlara zarar vermiyor. Aynı zamanda tarihi geçmişine de zarar verdiğini gördük bu videoda. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çok ihtiyacım var buna. Gerçekten kanalımın etkileşimi bir hayli düştü. Gittikçe daha çok düşüyor. Sizlerin şimdiden ellerinize sağlık, iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda Saraybosna'da görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Trenle geçeceğiz oraya, Saraybosna'ya. Manzarayı çok merak ediyorum. Çok övdüler. Bakalım nasıl bir video bizi bekleyecek bir sonraki video. Hoşça kalın arkadaşlar.